Merhaba sevgili hanımlar, örgülü yerleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold'la karşınızdayım. İpimin renk numarası 102 numara, ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numaralı kullanıyorum, 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size modeli anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Pratik bir şekilde nasıl yelek, kol ve yaka kesimi yapabilirsiniz. Onu şimdi sizinle paylaşacağım. Şu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Kol altı kesimi ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Şöyle ipimizi, bakın modelimizi ördük. Asır modeli geldik. Şimdi buraya kol altı oyuntusunu yapacağız hanımlar. İpimi doluyorum. Şuradaki bakın şu trabzanın tepesindeki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle uzun bir trabzan ipimi doladım, yanındakine batıyorum. Şöyle trabzan. Şöyle yukarıya çıktıkça daha kısa trabzanlar, şunu düzeltmek için daha kısa trabzanlar, şöyle ikili trabzan. Bakın şöyle ikili trabzanlar buraya. Zincirin içine batıyorum. Şöyle minik bir ikili trabzan. Hemen yandakine battım aynı şekilde. Bir sonrakine batıyorum, yine ikili trabzan. İpimi doluyorum. Bir kere doluyorum. Bakın şöyle üçlü trabzan, çok uzun değil. Şu orantıyı, şurayı düzeltmek için. Bakın şöyle uzun bir trabzan. İkili trabzan. Bakın şuranın düzgün gelmesi için, şu boşlukları doldurmamız için zincirin içine batıyorum, bir tane ikili trabzan. Hemen yandaki trabzanın tepesine battım, ikili trabzan. Bir sonrakine yine ikili. Ve diğerleri şöyle üçlü trabzan yine. Bakın şöyle orantılı bir şekilde kol altı oyuntumuzu yaptık hanımlar. Şimdi bu bizim sağ kol altı oyuntumuz oluyor. Sağ tarafımız oluyor. Solu yaptığımız zaman önce buradan başlayıp buradan, bakın, önce kol altını keseceğiz. Sonra kol altı oyuntusunu yapacağız. Sonra yakayı keseceğiz. Şimdi burada önce kol altı, yine burada modelimizi ördükten sonra buradaysa sol tarafı yaptığımız zaman önce kol altı trabzanlarımızı yapacağız. Sonra modelimizi devam ettireceğiz. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız bazen onu yapamıyor, soruyorlar. Onun için söylemek istedim hanımlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Zaten şimdi sık iğne sırasında olduğumuz için sık iğne ile burayı öreceğim hanımlar. Sık iğne sırası olduğu için hepsini sık iğne olarak öreceğim. Bir zincir çektim, döndüm. Burada da yine aynı şekilde dediğim gibi sol alt kol altı yaptığımız zaman trabzanımızı yapıyoruz ya. Geldiğimizde yine sık iğne ile orayı tamamlayalım. Burada ipimizi koparıp burada yine devam ederiz yani. O şekilde örmeye devam edeceksiniz hanımlar. Sık iğne sırası olduğu için sık iğne ile hepsini örmeye, şimdi buraya kadar sık iğne ile örmeye devam edeyim. Evet hanımlar, kol altı oyuntumuzun sık iğnelerini yaptık. Şimdi burada son trabzanımızın tepesine batıyoruz, sık iğne. Yine bakın modelin trabzanlarına battım. 1 2 3 4
4 tane sık iğne, 1 2 3 zincir. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne 1 2 3 4. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne. Şimdi hanımlar, siz bu videomu ilk kez izliyorsanız, model kurulum videosunu izlememişseniz linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz hanımlar. Bu sırada kesim yapmayacağım. Şöyle sık iğne ile geçtiğimiz için kesim yapmayacağız. Sık iğne ile örmeye devam edeceğim. Evet hanımlar, sık iğne sıramı tamamladım, geldim. Şöyle sıra sonuna kadar sık iğne ördük, geldik. Kenar trabzanlarımı yaptım. Zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. Ördük, ipimi doluyorum. İlk modelin tepesine batıyorum. Şimdi burada yaka kesimi yapıyorum. 1 2 tane trabzan örüyorum hanımlar. Burada 4 taneydi, şimdi 2 indiriyorum, kesim yapıyorum, ipimi doluyorum. Şu 2 trabzanın beline giriyorum. 1 2 tane trabzan da buraya. Şöyle minicik bir model yapıyorum. İpimi doluyorum. Buradaki trabzan tepesindeki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. İpimi doladım. Diğer modelin tepesine batıyorum. 1 2 3 4 trabzan. İpimi doluyorum. Trabzanlarımın şöyle hepsini toplayıp 1 2 3 4 tane trabzan. İpimi doluyorum. Şu tekli trabzanın tepesindeki sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane trabzan. Burada bakın minik bir model yaptık. Bir sonraki sıramızda zaten bunu bitireceğiz. Şimdi bu şekilde şuraya kadar örmeye devam edelim. Modelimi kamera arkasında örmeye devam edeyim. Tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle modelimi tamamladım. Sıra sonuna geldim. Şöyle buradaki dönüşümüzü sağlayacağız. Kol altı ipimi doluyorum. Bakın buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı ördük. Buradaki trabzanımızı burada devam ettireceğiz. Bu bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Şimdi burası birleştiği zaman bunlar şöyle kıvırma olmuyor. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyoruz. Sık iğne. Trabzanlarımızın tepesine sık iğne ördük. Modelimize geçtik. 1 2 3 4 1 2 3 zincir. Hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne. Burada yine 4 tane sık iğnemiz var. Buradaki trabzan tepesine sık iğne. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Artık geldiğimizde burada dönüşümüzü sağlayacağız her seferinde. Evet hanımlar, geldik yakaya kadar. Şimdi buradaki tekli trabzan tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne. Burada 4 tane trabzanımız vardı. 1 2 şöyle beraber kapatıyorum. 1 2 4 tane trabzanı 2'ye indirmiş olduk. Buradaki trabzanlarımızın tepesine şöyle sık iğne ile örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz onlar. Toplamda zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. Ona dikkat edelim. Çünkü sık iğne olduğu için insan
atlatabiliyor. 1 2 3 4 5. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki bakın yuvanın içine giriyorum. Modelimi örüyorum. 1 2 3. Buradaki trabzanlarımızı, modelimizi bitirmiş olduk ve diğer modele geçmiş olduk hanımlar. Bakın burada bu modelimiz bitmiş oldu. Bunu tam model olarak örüyorum. İpimi doladım. 4 trabzanımı yaptım. Beline giriyorum. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Tekli trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Burada zaten dönüşümüzü sağlayacağız. Herhangi bir işlemimiz yok. Döndüğümüzde yakaya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şöyle ördüm. Sık iğne sırasını tamamladım. Geldim. Burada herhangi bir işlem yapmadık. Tek tek sık iğnelerimizi battık geldik. Şimdi kenar trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden modelimin tepesine batıyorum. Şöyle 1 2 tane trabzan. İpimi doluyorum. İkisinin beline giriyorum. Şöyle 1 2 trabzan. Burada yaptığımız uygulamanın aynısını burada yapıyoruz. İpimi doladım. Trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyorum. Trabzan. Ve modelimi tam olarak örüyorum burada. 1 2 3 4. Aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Gidip dönelim, yine yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yarım modelin tepesine 1, yanındakine battım 2, beraber kapatıyorum. Bir sonrakine battım 1. 4 tane trabzanımız var. 2'ye indiriyoruz hanımlar. Ve kenar trabzanlarımın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne örüyoruz. Modelimiz bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan şeklinde gittiği için 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekine de bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Dediğim gibi hanımlar, hep bunu sayın, 5 tane trabzanımız var. Zincirle beraber hiç zincir çekmiyorum. Buradaki trabzanları atlıyorum. Modelimi şuradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum. Ve buraya bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Ve modelimi burada tam olarak örüyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını hanımlar şimdi burada uyguluyoruz. Modelimi burada bu şekilde örmeye devam ediyorum. Ve yine sıramı tamamlayıp döneyim. Beraber tekrar dönüşte kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, sık iğne sırasını tamamladım geldim. Şöyle trabzanlarımı ördüm. Yine kesimdeyiz. İpimi doluyorum. Modelin tepesine batıyorum. 1 2 tane trabzan. İpimi doladım. Beline giriyorum. 1 2 trabzan. İpimi doladım. Sık iğneme batıyorum. Ve aradaki trabzanımı örüyorum. Düz bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Ve şimdi yine gidip döneceğim.
Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şöyle tekli trabzanıma battım. 1 2 hepsini bir kapatıyorum. 1 2 hepsini bir kapattım ve tek tek trabzanlarımın tepesine batıp trabzanlarımı örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şimdi geldim. Şöyle ipimi doluyorum. Buradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir tane trabzan örüyorum. İpimi doluyorum ve normal modelimi örmeye devam ediyorum. Artık kesimimiz bitti hanımlar. Kesim yapmayacağım. Bir sonrakinde sadece şu tekli trabzanın tepesine batmayacağız. Direktmen modelimizi öreceğiz. Buradan şöyle tekli trabzanımız yok. Artık o olmayacak ve düz örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben gidip döneceğim. Dönüşte yine beraber onu da düz bir şekilde örmeye devam edeceğimiz için onu da göstereceğim size. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Dönüşte beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle sıramı tamamladım. Geldim buradaki bir tane trabzanımız var. O trabzanın tepesine değil, şöyle kenar trabzanın tepesine batıp sık iğnemizi örüyoruz hanımlar. Bu şekilde kesimimi bitirmiş oldum. Şöyle yakamı göstereyim size. Gerçekten çok güzel bir yaka ortaya çıktı hanımlar. Ben iki sıra şöyle kesim olmadan öreceğim. 2 model öreceğim. Daha böyle model yaka kendini gösteriyor. O şekilde örüp geleceğim. Son sırasını şöyle, burası böyle zikzaklı ya. Onu düz bir şekilde nasıl yapacağız? Onu da sizinle paylaşacağım hanımlar. Ben sıramı 2 modelimi örüp geliyorum. Evet hanımlar, şimdi şöyle sıramı bitiriyorum. Bu şekil şöyle düz bir şekilde çıkması için ipimi doluyorum. Buradaki trabzana battım. Şöyle çakma trabzan. Hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Hepsini bir kapattım. İpimi dolayıyorum. Şöyle ikili trabzan. Trabzanın tepesine şöyle ikili trabzan. Diğer trabzanın tepesine ikili trabzan. İpimi doluyorum. Çakma trabzan. 1 2 tane çakma trabzan örüyoruz. Tepeye şöyle 2 tane sık iğne. İpimi doluyorum. Çakma trabzan. Hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Şöyle bir kapatıyorum. İpimi doluyorum. İkili trabzan. Şöyle çakma trabzan. 1 2 tepeye battım. 1 2 tane sık iğne. Bakın şöyle düz bir şekilde bitirmiş oluyoruz. İpimi doluyorum. Çakma trabzan. İpimi doladım. Buraya şöyle yine minik ikili trabzanlar yapıyoruz. Burada da aynı işlemi yapmıştım hanımlar. Bakın. İkili trabzan. Burada da aynı şekilde şöyle ikili trabzanlarla bitiriyoruz. Bitişimizin düzgün gelmesi için birleştirirken zorlanmayalım hanımlar. Yelek yapmak isteyen arkadaşlar için. İpimi koparttım. Bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi şöyle zikzaklı değil, düz bir şekilde kesimimizi de yapmış olduk. Şu kol altında yaptığımız uygulamanın aynısını tepede daha minik yaptık. Ve gördüğünüz gibi şöyle iki modelimizi de düz ördük. Yakamız şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Bakın çok düzgün bir yakam ortaya çıkmış oldu.
Kol altı da aynı şekilde. Burası modelimizin ön yüzü hanımlar. Bu da modelimizin arka yüzü. Umarım anlatabilmişimdir, beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.